Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizler için Allah Teala'nın peygamberlere indirdiği kitaplardan bahsetmek istedim. Masalımızın ismi Başka Kitaplarda Varmış Meğer. Pınar artık her fırsatta Kur'an-ı Kerim okumayı alışkanlık haline getirmişti ve bundan büyük bir mutluluk duyuyordu. Kendisini Allah'a daha yakın hissediyor, davranışlarına daha fazla dikkat ediyor olmanın verdiği huzuru yaşıyordu. Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra Türkçe açıklamalarını da okuyor ve hayatına uyguluyordu. Her gün yeni şeyler öğreniyor, bu da onu mutlu ediyordu. Sınıfta yanında oturan arkadaşı Esma, son zamanlarda Pınar'da bir değişiklik olduğunu fark ediyor. Fakat sebebini bir türlü anlamıyordu. Bir gün dayanamayıp sordu. "Pınar, sen her zaman benim için çok iyi bir arkadaş oldun. Ancak son zamanlarda sende farklı bir şeyler hissediyorum. Sanki daha da iyi oldun. Sadece bana karşı değil, herkese karşı. Kimseyle kavga etmemeye çalışıyorsun. Birisi sana kötü bir şey söylese bile karşılık vermiyorsun. Sendeki bu değişikliğin bir sebebi var mı acaba?" Aslında bu soru Pınar'ı mutlu etmişti. Demek ki sadece okumakla kalmamış, aynı zamanda öğrendiklerini hayata geçirebilmişti. Allah'ın bize gönderdiği kitabı okuyorum ve ondan bir sürü şey öğreniyorum dedi. "Hangisinden?" diye sordu Esma. "Hangisinden olacak? Kaç tane kitap göndermiş ki Allah-u Teala? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'den öğreniyorum dedi. "Allah'ın gönderdiği başka kitaplar da varmış ya, onun için öyle sordum" dedi Esma. Pınar çok şaşırmıştı. Esma devam etti. "Evet, geçen sene Kur'an kursuna gittiğimizde hocamız öyle bir şey söylemişti ama tam hatırlamıyorum" dedi. Pınar'ın merakı iyice artmıştı. Esma'ya bir teklifte bulundu. "Madem ikimiz de bilmiyoruz, beraber araştırıp öğrenmeye ne dersin?" Bu teklif Esma'nın hoşuna gitmişti. "Tamam, ama nasıl araştıracağız? Nereden bulabiliriz ki?" dedi. Akıllarına okulun kütüphanesi geldi. Hemen ikisi birlikte kütüphaneye gittiler. Kütüphanede görevli olan ablaya araştırmak istedikleri konuyu söylediler. O da raftan bir kitap indirdi ve onlara verdi. "Bu kitapta aradığınız konu hakkında bilgi bulabilirsiniz" dedi. Kitabın üzerinde kutsal kitaplar yazıyordu. Demek ki Allah birden fazla kutsal kitap göndermişti gerçekten de. Merakla okumaya başladılar. Allah 4 büyük kitabı 4 peygambere göndermiştir yazıyordu. Altında da açıklamalar vardı. Okumaya devam ettiler. Bu kutsal kitaplardan birinin adı Tevrat'tı. Allah-u Teala bu kitabı Musa peygambere göndermiş. Allah'ın Davut peygambere gönderdiği kitabın ismi ise Zebur'muş. Allah Teala'nın bir sonra gönderdiği kitap, yani 3. gönderdiği kitabın ismi de İncil'miş. İncil İsa peygambere gönderilmiş. Pınar burada okumalarına ara verdi ve yan sınıfta İnci diye bir kız var ya, bunun ismini oradan tutabiliriz aklımızda" dedi. Esma'ya çok komik gelmişti Pınar'ın bu söylediği ve gülüştüler. Sonra kütüphanede oldukları aklına geldi. Başlarını kaldırdıklarında görevli ablanın işaret parmağını dudağına götürerek "şşşt" yaptığını gördüler ve sessizce okumaya devam ettiler. İncil Hazreti İsa'ya gönderilmiştir. Bu sefer okumayı bölen Esma oldu. İkisi de İ harfiyle başlıyor. İncil, İsa.
kolayca akılda tutabiliriz dedi. Yine kütüphanede olduklarını unutmuşlardı. Kütüphaneci ablanın şşşt yapan parmağını görmemek için başlarını kaldırıp bakmadılar ve kendi hallerine sessizce güldüler. Okumalarına devam ettiler. Son kitap Kur'an-ı Kerim ise Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir yazıyordu. Demek ki Allah en son olarak Kur'an-ı Kerim'i göndermişti. Peki diğerlerine ne olmuştu? Pınar bu sorunun cevabını düşünüyordu. Tam bu sırada içeri girme zili çaldı. Pınar aklındaki sorunun cevabını öğrenememişti. Merakını gidermek için ismini kaydettirerek kütüphanedeki kitabı ödünç aldı. Esma'ya "Merak etme, ben okur sana anlatırım" dedi. Akşam olduğunda ev ödevlerini bitirdikten sonra merakla ödünç aldığı kitabı açtı ve okumaya başladı. Daha önceki kitapların da Allah tarafından gönderilmiş kitaplardan olduğunu öğrendi. Ancak o kitaplar hakkında tek öğrendiği bu değildi. İnsanlar o kitapları değiştirmiş ve anlattıkları şeyleri de bozmuşlardı. Günümüzdeki kitapların onların orijinal halleri olmadığını fark etti. Allah bu yüzden son kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i göndermişti. Onun değiştirilmeyeceğini, çünkü kendisinin onu koruyacağını bildirmişti. Ertesi gün okula gittiğinde Esma'ya da öğrendiklerini anlattı. Esma da Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istediğini söyledi Pınar'a. Pınar, "Tabii ki öğretirim. Ben de 2 kere öğrenmiş olurum o halde" dedi ve güldü. Esma, "Efendim, anlamadım" dedi. Pınar gülümseyerek, "Boş ver, sonra anlatırım" dedi. Sevgili dostlar, masaldan da öğrendiğinize göre Allah-u Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi 3 farklı kitap daha yollamıştır. Bunlardan ilki Musa Aleyhisselam'a, yani Tevrat. İkincisi Davud Aleyhisselam'a, yani Zebur. Üçüncüsü İsa Aleyhisselam'a, yani İncil. Dördüncü ve son olarak da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ayetler halinde Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim'i okumalı ve anlamalıyız. Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve hayatımızda yaşamak bize Allah-u Teala'nın bir emri. Sizlerin de Kur'an'ı okuyarak ve anlayarak yaşamanızı temenni ederim. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Masallarımızı kısahikayeler.net web sitemizden okuyabilirsiniz. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.